Sitenin ilk ekranı bu şekilde. Buradan giriş yapabiliyorsunuz. Kayıt ol dediğinizde buradan kayıt olabiliyorsunuz. Birim adı, e-posta ve şifre ile birlikte kayıt ol dediğinizde doğrulama e-postası geliyor. Doğrulamayı yaptıktan sonra siteye giriş yapabiliyorsunuz. Şöyle kendi hesabıma giriş yapayım ben. Siteye girdiğinizde ilk olarak bu ekran geliyor. Burası basit bir özet ekranı. Ya kaç tane personel var? Bu ay kaç tane izin istenmiş? Kaç boş gün talebi var? Bunlar gözüküyor. Personel ekranında personel sayfası bu şekilde. Ben önceden personel ekledim. Buradan personel eklemek için personel ekleye tıkladığınızda isim ve soyisim girdiğinizde personel ekleniyor. Personeli tamamen kaydetmek için sayfadan çıkmadan önce kaydet demeniz gerekiyor. Kaydet demezseniz başka bir sayfaya geçmeye çalışırsanız veya kapatırsanız böyle bir ekran geliyor. Burada zaten hani kaydet ve devam et veya iptal et diyebiliyorsunuz. Kaydet derseniz bu kaydolmuş oluyor. Şöyle yenilerseniz de zaten görürsünüz kaydolduğunu. Düzenleme ve silme butonları var. Düzenleme butonu ad ve soyadı düzenleyebiliyorsunuz. Silmede aynı şekilde sil dediğinizde, kaydet dediğinizde veriyi kaydediyor. Aynı gün çalışması istenmeyen personel çiftleri kısmı var. Burası şu an pasif. Bunu aktif yapıp iki tane personel girdiğinizde mesela Enes Özcan ve Elif Korkmaz, önceden de Hülya ve Enes girilmiş. Ekle dediğinizde ve aktif yaptığınızda bu iki personeli, her girdiğiniz iki personeli aynı gün vardiyaya veya mesai yazmıyor. Mesela Hülya ve Enes aynı gün çalışamaz anlamına geliyor. Aynı şekilde Enes ve Elif aynı gün çalışamaz anlamına geliyor. Silmek için yine kenardaki butona tıklayabilirsiniz. Kaydet dediğinizde bu kaydolmuş oluyor gördüğünüz gibi. İstemezseniz de pasif yapıp tekrar kaydet diyebilirsiniz. Personel ekranı bu şekilde. Burada arama kısmı var. Talep kısmı var. Bu talep kısmı şu şekilde. Personellerden talepleri alındıktan sonra burada giriş yapıyoruz. Yani talepleri burada giriyoruz. Takvim kısmı burada. Hangi ay için vardiya oluşturacaksanız buradan değiştirip seçebiliyorsunuz. Diyelim Kasım 2025 için bir takvim oluşturalım. Personel için belli bir personel için izin, boş gün veya çalışma günü talebi girilebiliyor. Diyelim Kadir Çelik için belli bir günlere, belli bir güne veya birden fazla güne izin talebi girmek için takvimden seçip diyelim ayın 4'üne, 7'sine ve 13'üne Kadir Çelik için izin gireceğim. Burada ekle derseniz takvimde zaten gözüküyor. Kaydetmek için yine aynı şekilde diğer sayfalarda olduğu gibi kaydet derseniz bu veri kaydolmuş oluyor. Gördüğünüz gibi. İzin değil başka bir hemşire için mesela İbrahim Şahin için boş gün talebi girilecek. İşte 5'inde, 11'inde, 12'sinde İbrahim Şahin boş gün gelmesini talep ediyor. Yine aynı şekilde ekle derseniz, kaydet derseniz gördüğünüz gibi kaydolmuş oluyor. Aynı şekilde Kadir Çelik için sadece izin değil mesela boş gün talebi de olabilir. Çalışma günü talebi de olabilir. Ekle derseniz, kaydet derseniz gördüğünüz gibi kaydolmuş oluyor. Ekstra olarak bir de çalışma günü talebi var. Bu çalışma günü talebini şu şekilde göstereyim. Varsayalım ki bizim birimimizde işte 24 saat 2 kişi hafta içi olarak 24 saat 2 kişi çalışması lazım ve çalıştığı günden sonraki gün dinlenmesi gerekiyor şeklinde bir vardiyamız olduğunu düşünelim. Burada Kadir Çelik'e çalışma günü yazalım. Kadir Çelik ayın 6'sında 24 saat o gün çalışmak istiyor. Eğer bunu ekle dersek burada bir de vardiya türü var. Şu an vardiya bölmeyi anlatıyorum. Eğer burada ekle dersek buraya ekleniyor gördüğünüz gibi. Altında vardiya bölme yazıyor. Bu şu anlama geliyor. Eklediğiniz çalışma saati vardiya ayarlarında yani vardiya ayarlarında varsa bu vardiya bölünmüyor. Doğrudan Kadir Çelik'e atanıyor bu 24 saatin biri. Yani biz 2 kişi 24 saat çalışsın demiştik. Kadir Çelik hafta içi işte
Perşembe günü ayın 6'sında 24 saat çalışmak istiyor. O zaman bir tanesi kesinlikle Kadir Çelik'e atanıyor. Ama diyelim ki ayın 6'sında yine aynı gün Elif Korkmaz 12 saat çalışmak istiyor. Böyle bir talepte bulundu. Ekledik. Kaydettik. Gördüğünüz gibi Kadir Çelik 24 saat, Elif Korkmaz 12 saat olarak gözüküyor. Bu 12 saat bizim vardiya ayarlarında şu an yok. Ama biz şey diye seçmiştik. 24 saat 2 kişi çalışsın olarak seçmiştik. Biri Kadir Çelik'e atandı. Elif Korkmaz 12 saat istediği için kalan diğer 24 saat 2'ye bölünüyor. 12 saat ve 12 saat olmak üzere. Biri Elif Korkmaz'a veriliyor. Diğeri diğer hemşirelerden herhangi birine veriliyor. Müsait olan kim varsa, yani bu algoritmaya göre müsait olan kim varsa, kime verilebiliyorsa ona veriliyor. Eğer ki buraya gelip Elif Korkmaz harici mesela Merve Kara aynı şekilde Elif'le birlikte 24 saatlik bir vardiyayı ikiye bölmek istiyorlar. Ekle deyip kaydet dediğinizde bu sefer şu şekilde çalışıyor. Bizim 2 kişi 24 saat çalışsın şeklinde vardiya planımız vardı. Kadir Çelik birini aldı. Elif Korkmaz 12 saat istediği için 2'ye bölündü. Kaldı 12 saat. Merve Kara da 12 istediği için bu ikisi de buna atanıyor ve bu şekilde bugün hallolmuş oluyor. Yani Kadir Çelik'e 24, Merve ve Elif'e 12 saat veriliyor. Totalde sağlanmış oluyor bizim vardiya planı. Ama buraya ekstra olarak 12 saat biri girmemiş olsaydı bunu dediğim gibi herhangi bir hemşireye, alabilen hemşireye veriyor programımız. Vardiya bölümü bu şekilde çalışıyor. Eğer girdiğiniz saat vardiya planı ile eşleşiyorsa doğrudan o kişiye atıyor o saati. Eğer eşleşmiyorsa da o vardiyayı ikiye bölüyor. Ekstra çalışma bu da şu şekilde oluyor. Buraya girdiğiniz saati doğrudan vardiya planına ekliyor. Yani biz 2 kişi 24 saat çalışsın istemiştik. Merve Kara da ayın 6'sında 12 saat çalışmak istiyor. Ekstra mesai istiyor. Ya da bunun gibi bir durum var. Ekstra çalışma olarak eklerseniz bunu, burada 2 tane 24 saat birine atanır yine. Ekstra olarak Elif Korkmaz da 12 saat çalışır. Yani vardiya planı şu şekilde olur. 2 kişi 24 saat, bir kişi 12 saat. O kişi de Merve Kara şeklinde. Bu her günde yapılabilir. Yani tek bir gün üstünden anlattım. Ama tüm günler üzerinden ayarlanabilir, yapılabilir. Bu kısım haftalık gün seçimi kısmı hızlı seçim için var. Yani o ayın pazar ve pazartesi günlerini hızlı bir şekilde seçmek isterseniz böyle seçiliyor veya çarşamba, perşembe günleri de ekstra olarak seçilsin isterseniz seçiliyor. Seçilen günleri kaldır da takvimdeki seçilmiş günleri şeyini kaldırıyor. Ya bu şekilde. Kaldır derseniz kaldırıyor. Ekstra olarak belirli bir günde yanlış girdiniz, bir şey oldu. Hemşirenin o günkü işte bir talebini kaldırmak isterseniz de burada işte Merve Kara çalışma günü seçilen günlerin şeyini burada gösteriyor. 11. ayın 6'sında 12 saat vardiya bölümü olarak istemiş. Çalışma, yani çalışma talebi istemiş. Kaldır derseniz, kaydet derseniz kaydediyor. Sıfırla derseniz de yani ilk baştaki haline dönüyor. Eğer tüm istekleri silmek isterseniz bu günlerdeki mesela tüm istekleri sil derseniz gördüğünüz gibi tümdeki o günlerdeki tüm istekleri kaldırıyor. Kaydet derseniz yine aynı şekilde veriyi kaydediyor. Ben şimdilik sıfırlayayım, geri gelsinler. Bu kısım bu şekilde. Ekstra olarak özel gün ayarı kısmı var. Bu özel gün ayarı da şu şekilde oluyor. Önce tek bir günden göstereyim. Mesela 3 Kasım'da özel bir vardiya şeyi var. Planı var. Yani bu bayram olur, başka bir şey olur, herhangi bir şey olur. 3 Kasım'da işte normalde tüm günlerde o ayda tüm günlerde işte 2 kişi 24 saat çalışıyor. Ama işte 3 Kasım'da 8 saat 2 kişi çalışacakmış. Bu şekildeymiş. Buraya gelip girip şey yaparsanız, kaydet derseniz bugün bu şekilde hesaplanıyor. Bu şekilde ayarlanıyor. Yani bu şu anki kaydımıza göre 3 Kasım'da 8 saat 2 kişi çalışacak. Diğer günlerde yine 24 saat
2 kişi çalışacak. Tatil günleri için de burada ayarlamalar yapılır. Mesela cumartesi günü birim çalışmıyor. Buraya gelip cumartesini seçip özel gün ayarı ekle deyip bugün tatil günü olsun derseniz gördüğünüz gibi bugünlere yazmıyor. Yine seçip özel gün ayarlarını kaldırırsanız buradan tümünü sil deyip ya da istediğiniz bir günü silerseniz bunlar siliniyor bu şekilde. Bunu göstermek için ayın 3'üne özel gün ayarı ekleyeyim. Mesela 8 saat 2 kişi çalışsın ve dinlenmesinler sonraki gün. Bu kısım bu şekilde. Başka bir ekstra bir şey yok. Yani buradan birçok ayar yapılabilir. Yani kendinize göre. Diyelim haftalık plan yapmak istiyorsanız yine belli bir haftayı seçip diğerlerine tatil günü yapabilirsiniz. Cumartesi günleri çalışılmasın, pazar günleri çalışılmasın veya yani birçok şey yapılabilir bu takvim seçme kısmında. Personelde ekstra bir ayar var. Şimdi onu göstereceğim. Bu çalışma modu kısmı var. Normal çalışma ve sadece talep var. Mesela Kadir Çelik'i sadece talebe alayım. Bu alt kısımda genel bir özet var. Kadir hem personellerin hangi modda olduğu, normal mod mu, talep modu mu? Talep modu şu şekilde oluyor. Kadir Çelik çalışmayı talebi yaptığı günlere sadece mesai yazılıyor. Yani mesela Kasım ayında Kadir Çelik sadece ayın 6'sı Perşembe gününe 24 saat istekte bulunmuş. 24 saat istek sadece bugün çalışacak Kadir Çelik. Diğer 29 gün hiçbirine mesai yazılmayacak. Çalışma modunun çalışma şekli bu şekilde. Talep modu olursa sadece çalışma günü taleplerine mesai yazılır. Başka hiçbir şey yazılmaz. Normal mod zaten anlattığım gibi. Şimdilik bunu kaldırayım. Bu vardiya oluşturma kısmını göstereyim. Burada bir rehberli mod var, bir de gelişmiş mod var. Rehberli mod genel olarak her şeyin ne olduğunu anlatan bir kısım. Gelişmiş modda hepsinin bir arada olduğu bir kısım. İlk başta yaparken buradan yaparsanız daha anlaşılır olur. Genel olarak neyin ne işe yaradığı daha iyi anlaşılır. Daha sonra zaten bir şey değiştirmek isterseniz burada hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Rehberli mod dönem seçimi hangi yıl hangi aya takvim oluşturmak istediğinizi seçiyorsunuz. Biz Kasım ayı için 2025 Kasım ayı için yapacağız. Bu konfigürasyon adı bu vardiya ayarlarının kaydedilmesini sağlıyor. Bu adın çok bir önemi yok. Yani bu şekilde kalabilir. Sadece adını da isterseniz değişebilirsiniz. Hafta içi vardiya türleri. Hafta içi vardiya nasıl oluyor? Yani nasıl bir program var? 24 saat 2 kişi çalışsın ve çalışırsa sonraki gün dinlensin şeklinde var. Şu an burayı istediğiniz kadar ekleme çıkarma yapabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ben şimdilik böyle bırakayım. Hafta sonu vardiya türleri. Bu da yine aynı şekilde. Hafta sonunda farklı mı, aynı mı? Buraya nasıl girerseniz o şekilde hesaplanıyor. Çalışma saatleri, standart günlük saat, personelin günde ortalama kaç saat çalışması gerektiğini belirliyor. Ya bu 8-9 ortalama. Maksimum fazla mesai bu şu oluyor. Personel o ay maksimum kaç saat fazla mesai yapabilir ayar oluyor. Yani normalde yapması gereken 45 saatse işte maksimum bunun üstüne 120 saat daha yapabilir. Bu şunu sağlıyor. Tüm hemşirelerdeki çalışma saatlerini eşitlemeye çalışıyor. Eşitliyor bu şekilde. Bunu çok düşük tutmak da yanlış, çok yüksek tutmak da yanlış. Genel olarak yani biriminize göre seçebilirsiniz. Değiştirip farklı saatler deneyip size uyan bir saat bulabilirsiniz. Çalışma günleri pazartesi, salı, çarşamba, hafta içi ve hafta sonu. İşte hangi günler? Diyelim pazartesi günleri birim kapalı. Salı ve çarşamba günleri birim kapalıysa bu şekilde yapabilirsiniz. Kapatıp açabilirsiniz. Dinlenme kuralları kısmı. Bu izin sonrası çalışma zorunlu. Şu an kapalı. Açarsanız bir personel eğer izin yaparsa izninin bittikten sonraki gün mesai yazar. Ya bunun genel amacı bu şekilde.
Eğer böyle bir şeye gerek yok, sonraki gün izin bittikten sonraki gün çalışmasa da olur ya da herhangi bir hani duruma göre gelsin diyorsanız bunu kapatabilirsiniz. 4 günlük molaları teşvik et. Bu şu oluyor. Her personele en az bir kere 4 gün ardışık şekilde boş gün gelmesini sağlıyor. Yani bu anlama geliyor. Ya bunu kapatırsanız eğer şey olabiliyor. Bir hemşireye ardışık 5 gün, 6 gün, diğerine 2 gün geliyor. Adaletsizlik olabiliyor. Bunu açarsanız her personel en az bir kere 4 günlük ardışık bir boş gün gelmesini sağlıyor. Maksimum ardışık boş gün de bir personele peş peşe ardışık olarak maksimum gelebilecek gün sayısını sınırlıyor. Bu şu an 6, yani şu anlama geliyor. Ayın 1'i ile ayın mesela 7'si 6'sı arasında boş gün gelme şansı var. Ama siz bunu 3 yaparsanız ayın 1'i ile ayın 3'ü arasında boş gün gelebilir. Ama mesela ayın 1 ile ayın 4 arasında gelemez. Veya ayın 15 ile ayın 19 arasında gelemez. Çünkü ardışık 4 gün oluyor. Bu limit oluyor. 3 derseniz peş peşe 3 gün boş gelebilir. Maksimum 3 gün gelebilir. Bu önemli değil diyorsanız isterseniz 10 yapın, 20 yapın. Sizin biriminize kalmış. Şu anlık 6 olsun. Kapatayım. Hafta sonu kuralları, ardışık hafta sonu bir personelin peş peşe kaç hafta sonu çalışabileceğini limitliyor. Yani bir ayda 4 hafta sonu olduğunu düşünün. Bu 3 sefer ilk hafta sonu, ikinci ve üçüncü hafta sonu çalışabilir. Dördüncünde çalışamaz anlamına geliyor. Ama eğer bir yaparsanız ilk hafta sonu çalışır. İkisinde çalışamaz. İkincisinde, üçüncüsünde çalışabilir. Çünkü ardışık olmuyor. Arada bir boşluk oluyor. Bu o anlama geliyor. Nöbet boş geçiş ayarı kısmı. Bu şu oluyor. Nöbetten kasıt burada şu şekilde. Diyelim vardiya ayarlarında şuradan göstereyim hemen. İşte 24 saat 2 kişi bir gün dinlenme yazdık ya burada. Bu 24 saatlik vardiya birine verildiğinde bu nöbet olarak sayılıyor. Çünkü sonraki gün dinlenmesi gerekiyor. Bu nöbet sayılıyor. Ee, Bir gün nöbet yazdı, yani mesai yazdı. Sonraki gün haliyle boş olması gerekiyor. Sonraki gün tekrar nöbet yazmasın. Hani personelin iyiliği için, mesai çok yoğun olmasın diye böyle bir kural var. Eğer bunu açarsanız bir gün nöbet yazarsa sonraki gün zaten mecbur boş yazacak. Sonraki gün de boş yazmaya çalışıyor. Ya bu kesinlikle garanti etmiyor ama bunu yapmaya çalışıyor. Bu sayede minimuma düşürülmüş oluyor bu boş nöbet kısmı. Bu zaten takvim sonuçlarında göstereceğim. Şimdilik kapatayım. Hafta sonu adaleti de personeller arasındaki hafta sonu adaletini sağlıyor. Yani maksimum hafta sonu farkı var mesela. Bunun anlamı şu. Bir hemşire 4 hafta sonu çalışıp diğeri tek bir hafta sonu çalışmış. Bakınca çalışma saatleri aynı ama hafta sonu adaleti aynı değil. Yani doğru değil. Biri 4 iken biri 1 hafta sonu çalışmış. Bu fark bir demek şu oluyor. Hem bir personel 4 hafta sonu çalıştıysa, diğeri 1 hafta sonu çalıştıysa bunların arasındaki fark 3 oluyor. O yüzden bunu engellemek için bunu 1 yaparsanız, yani biri 4 ise diğeri 3 oluyor. Diğeri diyelim 2 ise diğeri 1 oluyor. O farkı 1 tutmaya çalışıyor. Maksimum hafta sonu dediği de personel başı bu kaç hafta sonu çalışabilir o ay içinde. Yani 4 hafta sonu olduğunu düşünün. Eğer bunu 3 yaparsanız o ayda 3 hafta sonu çalışır. Ama 1 yaparsanız diyelim ilk hafta sonu çalıştıysa 2, 3, 4'te çalışamaz. Bunu sağlıyor, adaleti sağlıyor. Vardiya türü adaleti bu şu oluyor. Bizim şu an tek bir vardiyamız var. Yani vardiya türünden kasıt şu. Bizde şu an 24 saat 2 kişi çalışsın, dinlensin bir gün. Tek bir vardiya var. Eğer buraya gelip 8 saatte bir kişi çalışsın derseniz, bu iki farklı vardiya olduğu için bir hemşire sadece 24 saat çalışmış, diğeri sadece 8 saat çalışmış olmasın diye. Ya bir hemşire 2 kere 24 saat çalıştıysa diğeri de 2 kere 24 saat çalışmış olsun. Yani aynı şekilde 8 saat çalışmış olsunlar için var. Açarsanız bu adaleti sağlıyor. Kapatalım şimdilik. Zaman limitleri kısmı, bunlar şu an ideal sayılar, rakamlar. Bu şekilde bırakmanızı öneririm.
Burada şu an başka bir şey yok. Burada ayarlarınızı yaptıktan sonra veya yaparken de her sayfadan sonra da ayarları kaydet derseniz sayfayı tekrar açtığınızda bu ayarlar aynı şekilde gelir. Yani burada mantık şu. Biriminiz için bir kere bir vardiya doğru optimum vardiya ayarlarını bulup ayarları kaydetmek. Daha sonra hani küçük değişiklikler yapmak isterseniz, başka bir şey değiştirmek isterseniz değişin ama genel olarak yani vardiyalar değişmediği için diyelim burada biz 8.1 ekleyelim. Sayfayı şu an yenilersek kaydetmediğimiz için bir önceki gelecek. Eğer bunu ekleyip kaydet dersek gördüğünüz gibi yeni hali geliyor. Yani kaydettiğimiz hale geliyor. Şu an bunu kapatayım ben. Ayarları kaydettiğim. Şu an son kez bakalım. Kasım ayı için yapacağız. Belli başlı şeyler girdik. Personellerimiz bu şekilde. Buradan gelip her şeyi ayarladıktan sonra gelişmiş ayarlar kısmından göstereyim artık. Burası da diğerinin dediğim gibi aynısı. Sadece daha kompakt bir halde. Gördüğünüz gibi. Ayarları yaptıktan sonra vardiya oluştur deyip bu işlem kısa sürüyor. Ama yine de eğer bu yazıyı görüyorsanız şey vardiya oluşuyordur demektir. Yani biraz beklemeniz gerekiyor. Şu an mesela bizimki oluştu. Oluştuktan sonra burada Excel indir deyip mesela masa üstüne indirelim. Açıp bakalım. Burada da genel bir özet gösteriyor. Bu şekilde. Ama Excel olarak şöyle de görülebilir. Gördüğünüz gibi yani burada göstermek istediğim diyelim hafta sonu yeşille arka planı yeşil olanlar hafta sonu, mavi olanlar hafta içi oluyor. Mesela hafta sonlarına bir kişi 24 saat yazmış sürekli. Zaten bizim vardiya ayarlarındaki kısmımızda gördüğünüz gibi bir kişi 24 saat, hafta içi de 2 kişi 24 saat şeklindeydi. Ve sonraki günlere hepsinde boş. Gördüğünüz gibi hafta içi bu şekilde yine boş. Mesela izin talep etmiş, izin talebi verilmiş. Şimdi bu şeyleri göstereceğim. Bu ayın 3'ü özel gün ayarı eklediğimiz için bu şekilde. Ayın 6'sı da dediğimiz gibi bölümü olduğu için o şekilde. Ondan önce bu istatistik kısmını göstereyim. Talep karşılama burada boş gün taleplerinin yüzde kaçı karşılanmış. Yani diyelim 50 tane boş gün talebi vardı. Şu an hani %100'ü karşılanmış. Çalışma günü aynı şekilde kaç tane talep varmış? %100'ü karşılanmış. Zaten izinler her zaman kesinlikle karşılanıyor. Onları o yüzden eklemedim buraya. O her zaman %100 oluyor. Burada hemşire başı istatistikler oluyor. İşte toplam kaç saat çalışmış oluyor. İşte kaç gün çalışmış gibi şeyler, boş günleri, izin günleri. Şimdi şu şey kısmını göstereyim. Özel gün ayarı kısmını göstereyim. Ayın 3'üne bakalım tekrar. Ayın 3'üne 2 kişi 8 saat yazmış. Bunu yazmasının sebebi buraya geldiğimizde bir vardiya türü var diyor. Bu kısımdan bakarsak buraya biz girmiştik. 8 saat 2 kişi olarak girmiştik. Gördüğünüz gibi bugün yani ayın 3'ü bu şekilde çalışıyor. Diğerleri yine aynı şekilde normal bir şekilde çalışıyor. Mesela ayın 6'sında 2 kişiye 12 saat vermiş. Bunlar kim? Ona bakalım. Elif Korkmaz ve Merve Kara. O da bu şekilde. Elif Korkmaz ve Merve Kara'ya 12 saat vermiş. Çünkü vardiya bölümü olarak girmiş ve bizim vardiya saatimizi karşılamadığı için ikiye bölünmüş. Ama Kadir Çelik'inki 24 saat olarak olduğu için direkt karşılanıyor. Mesela bugün de verilen kişi gördüğünüz gibi Kadir Çelik. Vardiya kısmında bu nöbet boş nöbet kısmını göstereyim tekrar. Öncelikle şunu arttıralım. Arttırırsak daha iyi görürüz. Mesela şunu da 3 yapalım. Oluştur diyelim. Mesela nöbet boş nöbet patern ihlalleri sayısı var burada. 3 günlük kaç kere olmuş, 4 günlük kaç kere olmuş. Bunu görmek için mesela Kadir Çelik'te 2 kere olmuş. Bunu şurada görebiliriz. Bakalım mesela. Mesela 24 boş 24 bu 1. 24 boş 24 bu da 2. Burada bahsettiğim kısmı açarsak
Bunu açarsak mesela şu an veriler bu şekilde, istatistikler bu şekilde. Açıp oluşturursak şu an gördüğünüz gibi belli başlı kişilere yine şey oluyor ama minimize etmeye çalışıyor. Yani Kadir Çelik'te yine 2 kere olmuş mesela. Bakalım. Böyle bu izin taleplerden dolayı da olmuş olabilir bu. Ya da hemşire sayısı az olduğu için e, olabilir. Yani gördüğünüz çalışma saatleri birbirine eşit oluyor. Hepsinin küçük farklar oluyor. Bu dediğim gibi NBN kısmı, yani nöbet boş, nöbet patern ihlalleri kısmı bu şekilde. Açarsanız onu minimize etmeye çalışıyor ama önemli değil diyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Ardışık gün 6 mesela, bunu 3'e düşürüp deneyebilirsiniz. Ya burada amaç şu. İlk başta biriminiz için bir vardiya ayarı oluşturup hani o birkaç kez takvim oluşturup o ay için optimum güzel sonuç veren vardiya ayarlarını bulup daha sonra o aylarda bunu kullanmak. İsterseniz vardiya oluşturduktan sonra hani kaydet deyip sonraki aylarda bakabilirsiniz. Yani durabilir, size kalmış. Ya da Excel indir deyip bir şey yapmanıza gerek yok. Genel olarak bu şekilde. Dil desteği de var. İngilizce, Türkçe dil desteği var. Şeyle alakalı, genel olarak siteyle alakalı eklememizi istediğiniz, anlamadığınız bir kısım olursa bu iletişim kısmından buraya mail atıp bize iletişime geçebilirsiniz. Yani 24 saat geri dönüş sağlarız. Yani ekstra olarak işte sizin biriminizde olup sitenin bunu karşılamadığını düşündüğünüz kısımlar veya anlamadığınız nasıl ekleme çıkarma yapıldığı gibi kısımlarda, yani herhangi bir şeyde aklınıza bir şey gelirse ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Genel olarak site bu şekilde. Anlatmadığım bir şey var mı diye tekrar bakıyorum. Anlatmadığım bir şey yok gibi.